Bangkok'ta belki de başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz birbirinden ilginç ve farklı manzaralar var. İki evsiz daha burada yaşıyorlar resmen. Kapalı dükkanların önünde çökmüşler bu şekilde. O mahalle yaşamını, Tay kültürünü sonuna kadar hissediyorsunuz. Ne bileyim, en turistik yerde de böyle, ara sokaklarda da böyle, zengin bölgesinde de böyle ülkede. Kendi kültürlerine çok bağlılar ve nerede olursa olsun olduğu gibi yaşamaya devam ediyor Taylandlılar. Bambaşka bir Bangkok gerçekliği var. Adam çıplak mı? Evlerini bara restorana çevirenler. Sawadikap. You're from Turkey. Turkey, okay. Thailand. Oh, enjoy. Well, Thai whiskey. Whiskey. Rum or whiskey? Yeah. Yeah. Okay. Sawadikap. Kopun kap, kopun kap. Huh? She want to see what? Sawadikap. How are you? Türkiye. Turkey. Turkey. Hemen karşımda kaldığım binanın tepesinde bir Budist sunağı görüyorsunuz. Hatta bir değil, iki de denilebilir zannedersem. Tayland'da binaların tepesinde, hatta sokakların ortasında, bir kafeteryanın içerisinde, restoranın içerisinde dahi bunları her yerde görebiliyorsunuz. Bakın, insanlar bozuk paralar bırakmışlar ve dileklerde bulunmuşlar. Hatta şurada farklı ülkelerin paralarını dahi görebiliyorsunuz. Hemen karşımızdaysa devasa bir Budist tapınağı var. Aslında şu anda son derece kutsal bir bölgenin ortasında olduğumuzu söylesem yanlış olmaz herhalde. Etrafımız tapınaklarla, ülkenin kraliyet sarayıyla ve tarihi komplekslerle çevrili. Bangkok'un belki de en kutsal mahallelerinden bir tanesinde kalıyorum şu anda. Ancak bu kutsal mahallenin ortasında yaşanan oldukça ilginç şeyler var. Gece hayatından bahsetmeyeceğim sadece. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Tayland'ın çok çılgın bir gece hayatı var kesinlikle. Hatta her zaman söylüyorum, gece hayatının da fazlasıyla ötesine geçen şeyleri var Tayland'ın. Toplumsal yozlaşmanın getirmiş olduğu çok farklı olaylar var burada. Bangkok devasa bir şehir. 11,5 milyonluk bir nüfusu olduğu söyleniyor şu anda. Dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Ve bu şehirde çok ciddi bir zenginliği de, çok ciddi bir fakirliği de bir arada görebiliyorsunuz. Gittiğiniz her yerde bunun örneklerini hissediyorsunuz. Bugün de bunun örneklerini fazlasıyla hissedeceğimiz çok ilginç bir gün bizi bekliyor. İnanılmaz sıcak bir hava var şu anda. Sıcaklık şu anda 36-37 derece civarı ve bir de bunun hissedilen sıcaklık kısmı var ki bunu düşünmek dahi istemiyorum. Ancak bu sıcakta biz Bangkok'un belki de daha önce girilmemiş en arka sokaklarına, nispeten tehlikeli sokaklarına gideceğiz. Bambaşka yaşamlara tanıklık edeceğiz bu videoda. Başka bir Tayland gerçekliği, Tayland'a dair bambaşka bir perspektif bizleri bekliyor. Şimdi şu sokaklara birazdan kendimi bırakacağım ve etrafı keşfetmeye başlayacağız bakalım. Yeni bir Bangkok videosuna, yeni bir Tayland videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığım yerden dışarıya attım kendimi ve tam anlamıyla güne başlıyoruz. Maalesef ki bu bölgede evsizleri her yerde görebiliyorsunuz. Tayland'a belki bu 7. ya da 8. gelişim, ancak hiçbir zaman bu kadar çok evsizi bir arada görmemiştim. Şehrin son derece önemli bir bölgesinde olmamıza rağmen maalesef ki bambaşka hayatlarla karşılaşacağız bugün burada. Bakın,
Yarım bir motosiklet görüyorsunuz. Galiba bunun arkasına bağlıyorlar. Bu şekilde taşımacılık yapıyorlar. Savarikap. İçeriden el sallıyorlar bana. Galiba burada bu kaplarda buz satıyorlar. Bu görmüş olduğunuz yer bir buz mağazası. Hava sıcaklıkları 36-37'leri bulunca sadece buz satan mağazalarda ortaya çıkmışlar. Bu arada karşımızdaki devasa tapınak kompleksi umarım tam anlamıyla belli oluyordur. Şu kabloları da es geçmemek gerek. Bangkok'a kadar gelmişken. Abimiz çoraplar satıyor. Hemen burası o devasa tapınak kompleksiyken hemen yan tarafında insanların yaşadığı hayatı çok kısa bir göstermek istiyorum size dostlar. Bakın buradan bir su birikintisi geçiyor. Bunu artık nehir mi dersiniz? Nehir kanalizasyon karışımı bir şey mi dersiniz? Kanal mı dersiniz? Gerçekten bilmiyorum. Çok az bir şey ilerleyeceğim burada. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında bu mahalleyi komple detaylı bir şekilde keşfetmek ve bu insanların hayatını olabildiğince size aktarmak istiyorum. Zaman zaman gerçekten tehlikeli olabilir bu yürüdüğümüz yerler. Adam sızmış, görüyor musunuz? Bir başkası oturmuş burada yemeğini yiyor. Taylandlılar tamamen kendi halinde insanlar. Belki de o Budizmin içe dönük inançlarının getirmiş olduğu bir sakinlik var insanlarda. Kesinlikle saldırgan tipler değiller. Sokaktaki evsizler dahi son derece sakin ve kibarlar. Bu arada evsizlerden bahsederken şu karşılaştığıma bakın. Budist tapınağının bahçesi burası ve birisi bakın burada kamp kurmuş. Maalesef ki şurada yaşamak zorunda olan insanlar var. Ve çok fazla sayıda insan arkadaşlar. Bir tane iki tane değil. Çok fazla sayıda insan burada başkalarının evlerinin gölgesinde, tapınakların kenarında bambaşka bir hayat yaşamak zorunda. Tapınağın duvarlarının kenarında insanlar burada bambaşka bir hayat yaşamak zorundalar. Bakın hemen şurada 3-4 katlı kendine ait bahçesi olan evleri görüyorsunuz. Yanındaysa derme çatma tahtadan, ahşaptan daha doğrusu ve metallerden yapılmış evler var. Of, şuraya bakar mısınız? Bununla galiba bu nehri temizliyorlar. Bangkok'un sıfır noktasındayız diyebilirim şu anda ama burada bile arka mahallelere girdiğinizde böyle bir hayat var. Bakın insanların evleri. Halen daha burada dahi inanılmaz derecede güler yüzlüler. İmkansızlıklar içinde yaşasalar bile dünyanın dört bir yanında fazlasıyla güler yüzlü insanlarla her zaman karşılaştım. Tayland'da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi aslında. Şunu göstereceğim bakın. Bina neredeyse tamamen yıkılmış, yerle bir olmuş. Ama altını halen daha garaj olarak kullanmaya devam ediyorlar. İçmek yasaktır diye buraya yazmışlar bakın. Çünkü bu madde Tayland'da yasal tamamen. Birkaç yıl önce tamamen brokoli diyebileceğimiz bu yeşil maddeyi yasallaştırdılar. Ancak giderek kısıtlamalar getiriyorlar şu anda ve bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Burası o evlerin arasından geçip gelmiş olduğumuz sokak ve çıktığım noktaysa şöyle bir yer dostlar. Kafeteryalar, galiba bir devlet dairesi var ve hemen aşağımız şehrin sıfır noktası diyebileceğim demokrasi anıtının yer aldığı nokta. Bakın Hindistan cevizleri ve galiba tropikal meyveler satıyorlar burada. Nehrin kenarında yer alan yerel restoranlardan bazıları. Yine mangolar, ananaslar
Bunları her yerde görebiliyorsunuz. Bu tarz yerlerde yaklaşık $2 karşılığında bir öğün yemek yiyebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu $2'ın da bir karşılığı var. Sawadee Yeah, my friend. Evet, şu anda tam karşımda demokrasi anıtını görüyorsunuz. Tayland her ne kadar krallıkla yönetilen bir ülke olsa da şehrin kalbinde burada devasa bir demokrasi anıtı yer almakta. Hemen ileriye doğru, sol tarafa doğru baktığınız zaman Tayland kralının ve kraliçesinin fotoğraflarını ise her yerde görebiliyorsunuz. Şehrin tam olarak kalbindeyim desem herhalde yanlış olmaz şu anda. Hızlı hızlı bize kimse çarpmadan kendimizi buradan karşıya atalım ve bu anıtı detaylıca bir görelim istiyorum öncelikle. Bangkok'un belki de en sembol noktalarından bir tanesindeyiz şu anda. Budist mimarisiyle Tay mimarisinin aslında bir karışımını görüyorsunuz burada ve şehrin sıfır noktalarından bir tanesinde olduğunuzun en büyük göstergesi burası olsa gerek. Etrafa baktığınız zaman Bangkok'un eski yüzünü, tarihi yüzünü görüyorsunuz aslında ve tam burada az önce de bahsettiğim gibi kralın ve kraliçenin fotoğrafları karşınızda size doğru bakıyor. Tayland dünya üzerinde artık nispeten az görülen bir monarşiyle yönetiliyor ve ülkenin mevcut kralı 2019'dan beri bu ülkenin başında. Kral ya da kraliçe vefat ettiğinde ülkede çok uzun dönem yaslar tutulabiliyor ve şu anda da ülke aslında bir yasın içerisinde vefat eden kraliçe sebebiyle. Tam anlamıyla dünyada krallığın yaşandığı nadir yerlerden bir tanesi bu ülke. Ancak krallığın yanı sıra seçimler de yapılmakta, ülke kendine bir başbakan da seçmekte. Farklı bir sistemle yönetiliyor. Değişilmez bir kral ve onun altında bir aslında demokrasi de bulunmakta ülkede. Şimdi buradan şehrin kalbinden kendimizi sokakların derinliklerine doğru atacağız. İlk olarak şehrin popüler noktalarını, yabancıların fazlasıyla geldiği noktalarını size göstereceğim. Turistik yüzünü, biraz daha güzel yüzünü keşfedeceğiz tarihi merkezde ve ardındansa kendimizi şehrin tehlikeli sokaklarına doğru bırakacağız. Evet, hemen şehrin sıfır noktasında karşılaşabileceğiniz manzaralardan bir başkası. Birkaç adım daha attım ki maalesef şöyle bir manzarayla da karşılaştım. Tayland'a daha önceki gelişlerimde evsiz sayısı bu kadar gözüme çarpmamıştı. Ama özellikle şu bölgeyi geçtiğiniz zaman, yukarı sokaklara doğru yürüdüğünüz zaman adeta bir sınır hattını geçmişsiniz gibi hissediyorsunuz ve çevre değişmeye başlıyor. Her şey değişmeye başlıyor bir anda. Aslında o benim de görmeye alışık olduğum güzel ışıltılı turistik sokaklardan çıktıktan sonra bu şekilde çok ilginç bir yoksullukla, evsizlerle, farklı hayatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Budist rahipler bu arada burada otobüs bekliyorlar. Çünkü Budist rahiplere ulaşım bildiğim kadarıyla tamamen ücretsiz ve çok ciddi istisnalar sağlanıyor onlara ülkede. Hemen burasıysa bu bölgenin tam ortasında yer alan gece hayatıyla ve yabancı backpackerlar için, sırt çantalı gezginler için son derece popüler bir yer olan Koh Samut dostlar. Burayı eğer ki daha önce bir Tayland videomu izlediyseniz ya da herhangi bir Bangkok videosunu açıp izlediyseniz kesinlikle görmüşsünüzdür. Geceleri çılgın partilerin olduğu, gündüzleri ise adeta bir açık hava pazarı haline alan bir nokta. Etrafımızda restoranlar, masaj salonları, kıyafet mağazaları ve kafeteryalar var ağırlıklı olarak.
tabii ki barlar, klaplar da hemen hemen her yerde karşınıza çıkabiliyor bu sokak boyunca. Bakın tuktukçular müşteri bekliyor burada. Aa, bizde bisiklette bir şeyler satıyor. สวัสดีครับ Savadikap. แจ็คพอตครับคุณเด Okay. แจ็คพอต Kopun kap. Ne diyor abi, anlamadım. Today cep kap bir şeyler dedi ama hiçbir şey anlamadım. Hey bro จะชุบ Kopun kap. Tayland'a gelince sıklıkla göreceğiniz bir diğer şey ise bu şekilde sokak yemekçileri. Hello. Bakın abla, pad thai ve yanında da pad thai chicken. Bakın pad thai ve yanında bu şekilde farklı noodle'lar ve spring roll dedikleri börek tarzı şeylerden de satıyor. Ve fiyatlar 50 ile 70 arası. Kapın kap. ผัดไทยผัดไทย Tayland'da bu manzarayı birçok yerde görebilirsiniz. Özellikle Bangkok'ta bu bölgeye geldiğiniz anda gündüzleri ve akşamları hiç fark etmeksizin sürekli olarak karşınıza çıkacak. Burası benim için Bangkok denince ilk akla gelen yer diyebilirim herhalde rahatlıkla. Bu sokağın doğallığını, o kültürü halen daha hissedebilmenizi seviyorum. Bu kadar turistik olup da o ülkenin kültürünü aynen hissedebileceğiniz dünyadaki belki de nadir yerlerden bir tanesi olabilir. Aslında bunun sebebi de buranın bir gecekondu mahallesi iken bir anda yabancılar için meşhur bir yer haline gelmesi ve buradaki gece hayatının patlamasıyla buranın bir turizm merkezine dönüşmesi, bir anda aslında Bangkok'un belki de unutulan yüzüyken şehrin en popüler noktası haline gelmesi. Mototaksiler ortamızdan ilerliyor bu arada. Videonun başında şu anda kutsal bir bölgedeyiz derken aslında şaka yapmıyordum. Bakın hemen sokağın girişinde de devasa bir Budist sunağı yer almakta. Yanındaysa hemen şöyle bir çan yer almakta. Hemen karşımızsa devasa bir Budist tapınağı. Eğer ki Bangkok'taysanız ve şehrin tarihi merkezindeyseniz bu manzaraları neredeyse her yerde göreceksiniz. Neredeyse her yerde bu Budist tapınakları sizleri karşılayacak. Şöyle bir içeriği de göstermek istiyorum size, çok kısa da olsa. Çünkü gerçekten çok ilginç bir yapı ve ne zaman buradan geçsem benim de ilgimi çeken bir yapı. Hemen burada insanların dua ettiği bir alan görüyorsunuz. Sol tarafımda zannedersem insanlar adak adıyorlar, mumlar yakıyorlar. Burada bakın lotus çiçekleri yetiştirilmiş. Ve içerisi ise bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Karşımızda devasa Buda heykelleri bulunmakta. Daha doğrusu bir tane çok büyük Buda heykeli, etrafındaysa ufak Buda heykelleri bulunuyor. Taylandlılar için son derece kutsal bir yerdeyiz aslında şu anda. Şemsiyelerin arasından ufak bir sokak pazarının içinden geçiyoruz. Bu bölgedeki yine bilinen yerlerden bir tanesi diyebilirim herhalde burası içinde. Her ne kadar yabancı turistler her yerde olsa da daha önce söylediğimiz üzere insanlar kendi hayatlarını aynen yaşamaya devam ediyorlar. Yine o seyyar satış ve sokak yemeği kültürü aynen devam ediyor aslında. Bunun örneği burada girdiğiniz her sokakta neredeyse görebiliyorsunuz. Bakın yer fıstığı. Galiba pirinç gibi bir şey var. Birbirinden ilginç sokak yemeklerini burada kafanızı çevirdiğiniz her yerde görebiliyorsunuz. Ne oldukları konusunda açıkçası pek bir fikrim yok. Bir tek şunun mango olduğunu biliyorum ama aşırı şekerli, böyle turşu gibi bir mango çeşidi. พอเป็นข่าวเมื่อเช้าก็ไปหน้าซิงค์หน้า
Bram bram bir koku geliyordu. Buradan geliyormuş. Birbirinden ilginç balık çeşitleri. Yine bir tapınak ve nehir kıyısı dostlar. İnsanların evlerinin nehrin kıyısına inşa ettiğini görüyorsunuz. Aslında Bangkok'un birçok noktasında bu manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. İnsanlar nehirle iç içe yaşamaya gerçekten çok alışmışlar bu şehirde. Hatta nehir vasıtasıyla şehrin hemen hemen her noktasına ulaşımınızı dahi sağlayabiliyorsunuz burada. Binanın ortasında yer alan tamamen Çin tarzına göre inşa edilmiş bir tapınak. Burada da galiba elektrik kablolarını tamirini yapan birisi var. Ve şu anda buranın belki de en gelişmiş hostellerin ve otellerin çok büyük çoğunluğunun bulunduğu sokağa geldim. Daha önceki Bangkok videolarında genelde bu bölgede konaklamayı tercih ediyordum. Çünkü her şey çok pratik burada. Adım başı restoran, kafeterya bulabiliyorsunuz. Taksi çağırmanız çok kolay. Havalimanına gitmek isterseniz yüzlerce turizm acentesi var. Ve etrafta resortlar dahi görebiliyorsunuz. Tam karşımda olduğu gibi. Yine o Bangkok'un salaşlığı, dağınıklığı bu bölgede de aslında fazlasıyla var. Ancak sokaklarda biraz yürüdüğünüzde o etrafın diğer kısımlara göre çok daha düzenli olduğunu aslında ve o salaşlığın da aynen bırakıldığını fark edebilirsiniz. Özellikle bu kısmın bu şehirdeki en sevdiğim nokta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim herhalde. Çünkü üzerinizde inanılmaz bir rahatlık oluyor. Burada yaşayan insanlar çok rahatlar. Etrafı gökdelenlerle çevrili inanılmaz lüks bölgeler de var Bangkok'ta. Gerçekten başka birçok ülkede göremeyeceğiniz bir lükslük de var. Japonya'yı, Güney Kore'yi dahi andırabilir size. Ancak bu bölgede hayat biraz daha yavaş ve her şey çok pratik. Şu şekilde güzel restoranları, kafeleri her yerde bulabiliyorsunuz. Tam olarak aslında bunu kastediyordum videonun başından beri. Burayla yukarı bölgenin alakası yok derken, çünkü buranın ne kadar turistik bir yer olduğunu daha direkt ilk bakışta fark edebiliyorsunuz. Anlatmak istediğim şeyin tam olarak bu bölgeye geldikten sonra net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Bakın şöyle ufak, çok tatlı, ne diyeyim, kafeteryalar var. Kahve satan yerler var daha doğrusu. Daha kafeterya olamamış noktalar denilebilir herhalde buralara. Şimdi bu sokakta ufak yerel bir restoran gördüm. Tay yemeklerini satıyorlar. İçeride hatta çok güzel bir oturma alanı ve bar yapmışlar. Hemen bir tane burada içecek aldım ve yalnızca 50 baht dostlar. Yani $1,5. Şöyle de göstereceğim hatta. Bu passion fruit, yani Türkçesi galiba çarkıfelek meyvesi olması lazım. Böyle buzlu smoothie tarzı bir içecek yapmışlar. Sen ne içiyorsun? Selamlar, ben de ananaslı içiyorum aynı fiyata. Bu arada isim neydi? İsim Recep. Recep'le biz dün tanıştık dostlar. Burada da buluştuk şimdi, tam geldik oturduk. Dedim bir video çekeyim ben. Nasıl Tayland? Tayland efsane. Geçerken gördüm ben diyor. Bu çocuğu tanıyorum ben bir yerden dedim ama otele gidince tanıştım. Sonra selam verdim. Instagram'dan yazdım. Bir denk geldik, ondan sonra oturduk. Ondan sonra oturduk, konuştuk. Şimdi işte video çekiyoruz ama Tayland gerçekten çok güzel. Senin ilk gelişin mi Tayland'a? Benim ikinci bir Phuket'e gelmiştim. Bangkok'u merak ettiğim için ikinci defa şimdi geldim. Bangkok da güzel ya. Bangkok güzel. çok iyi. Özellikle rica Abi. yaptım. Çok güzel. Fiyatlar uygun. Hala uygun ya bence. Oteli bir haftalık 1000 liraya tuttum ben. Otel mi hostel mi ama? Hostel. Evet, Hostel işte biraz daha uygun oluyor. Yine de uygun. Birçok ülkede yapamazsın 1000 lira. Yok, yapamazsın ya yine de. Tayland'a gelince Türklerle buluşmak farz oluyor yani. Biz içeceklerimizi içelim. Çok gösterecek bir şey yok ama bir tadına bakayım. Bu sıcakta yapacağınız en güzel aktivite serin bir yerde oturmak ve bir şeyler içmek yani. Şöyle buzlu bir şey içmek ayrı güzel gidiyor ve doğal direkt, yani tropikal meyveden. Bu arada havada 37 derece. Bunu da belirtelim. Söyledim videonun başında. Tam hissedilen sıcaklık 37 derece şu anda. Ve ben tam öğlen sıcağıyla saat 1:30 civarı çıktım dışarı.
Havanın en sıcak olduğu vakit yani şu anda. Bangkok'a gelecekseniz bu sıcaklarda vay halinize. Ve bir Tayland klasiği arkadaşlar. Tuktuklardan bir tanesine atladık ve asıl o gitmek istediğim bölgeye doğru şu anda ilerliyoruz. Yine nehrin üzerinden bir köprüden geçiyoruz bakın. Tuktuk buradaki en turistik ulaşım aracı. En uygunu diyemeyeceğim. Hatta en pahalılarından bir tanesi dahi olabilir. 1,5 kilometrelik bir yolu 100 baht. Yani yaklaşık 3-3,5 dolar karşılığında gidiyoruz şu anda. Zamanla yerel bir ulaşım aracı olan tuktuklar burada turistlerin, düşüyorduk bu arada, turistlerin oyuncağı haline geliyor abi. Ve şu anda buradaki en popüler ulaşım aracı denilebilir. Bir abimiz 1,5 kilometre boyunca bu şekilde götürüyor bizi şimdi. Yeah, straight. Evet, yolu da bu şekilde göstereyim bu arada. 360 derece etrafı izleyerek bu şekilde tuktukların içerisinde ilerleyebiliyorsunuz dostlar. Bakın diğer tuktuklar da müşterileriyle ilerliyor. Artık o kadar turistik olmuş ki 5-6 kişilik tuktuklar çıkarmışlar daha büyük boyutlarda. Şehri keşfetmek için en güzel yollardan. Afrika'da da vardı tuktuklar, Sri Lanka'da da var, Hindistan'da da var. Little bit more, little bit more. Abi yol tarif ediyorum bir yandan da. Neredeyse geldik sayılır bu arada. Okay, over there in the corner. Okay. Kopun kap. Sonunda videoyu başlattığım bölgenin yukarılarına geri döndük. Şöyle havalı bir kapıdan geçiş yaparak bölgeye girişimizi yapalım istiyorum. Bu sokakların devamı Chinatown'a doğru ulaşıyor aslında. Tam şehrin iki merkezinin arasında kalan bir bölge. Ancak bu bölgedeki gösterdiğim sokakları videonun başında gördünüz. Bir yandan nispeten güzel lüks otelleri de görebileceğiniz, kafeteryaları da görebileceğiniz bir yer. Bir yandansa o fakirliği, yoksulluğu sonuna kadar hissedebileceğiniz bir yer. Çok arada kalmış ve iç içe geçmiş bir bölge bence. Çin mahallesine doğru yaklaştıkça bakın yine sokak yemekleri gözümüze çarpıyor. Arkada çok fena manzaralar var. Tavada noodle'ları kızartıyorlar. Sosları hazırlıyorlar. Sawadee Ah, later, kapun kap. Kültürün tam anlamıyla parçası burada sokak yemeği. Hatta restoranların da sokak yemeklerinden çok bir farkı yok. Görüyorsunuz. Tavuklara bakar mısınız? Direkt gagasından asmışlar ve isterseniz burada direkt dilimleyip veriyorlar size. Bakın bu da seyyar barbekücü arkadaşlar. Bir baktım dumanlar yükseliyor bir yerden. Dedim bir durayım ve balıklara, tavuklara falan bakar mısınız sattığı şeylere? Tavukların hepsine şişe takmışlar. Galiba şu tavuk ciğeri, tavuk göğsü, ilginç bir şekilde yumurtalar var ve bu sıcakta bu şekilde kömürün üzerinde pişiriyorlar. Adım başı şu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Çamaşırlarını kurtan insanlar, evlerini bara restorana çevirenler. Sawadee kap. You're from Turkey. Turkey, okay. Thailand. Oh, enjoy.
Boleh keluar, boleh. Thai whiskey. Whisky. Baik kok. Rum or whiskey? Yeah. Yeah. Okay. Savadikap. Welcome to Thailand. Abiler çok mutlu. Öğlen 3'te içmeye başlamışlar pazar günü. Hafta sonu olunca insanların hayatı tamamen değişiyor burada. Direkt eğlence üzerine kurulu bir düzen var. Seviyorlar ya eğlenceyi Taylandlılar. Ülkenin en güneyinde de böyleydi. Burada da böyle. Bak abi de içiyor. Savarikap. Bulaşıkları bu şekilde yıkıyorlar bu arada. Birçok restoranda bile sokakta bulaşık olayı tamamen. Hemen karşımda güzel bir otel binası görüyorsunuz. Etrafta gerçekten çok bakımlı güzel binalar var ama şuradaysa birisi bakın kamp kurmuş resmen. Evi burası. Bir tane evsiz belli ki tamamen yerleşmiş. Hatta çamaşırlarını asmış buraya. Maalesef ilerleyen kısımlarda bu manzarayı çok fazla göreceğiz. Çok fazla evsiz var bölgede. Aslında iç içe geçmiştik derken tam olarak bunu kastediyordum. O mahalle yaşamını, Tay kültürünü sonuna kadar hissediyorsunuz. Ne bileyim en turistik yerde de böyle, ara sokaklarda da böyle, zengin bölgesinde de böyle ülkede. Kendi kültürlerine çok bağlılar ve nerede olursa olsun olduğu gibi yaşamaya devam ediyor Taylandlılar. Bakın yine bir yük taşıma motosikleti. Yine şöyle közde balık satan bir seyyar satıcı denk geldi. Pullu, üzeri galiba tuzla kaplı değişik bir balık satıyorlar. Bunu Bangkok sokaklarında her yerde görebiliyorsunuz. Restoran kültürü yine burada da aynı bakın. İnsanlar bu saatte bile alkol içiyorlar ve sokakta oturmak hayatın tamamen parçası olmuş. Bu Vietnam'da da aynıydı. Diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde de aynıydı. Birçok gittiğiniz yerde bu olayı görebiliyorsunuz. Şu anda geldiğimiz yer bir bit pazarı aslında. Bangkok'un arka sokaklarına tam anlamıyla girdik artık. Ve bu bit pazarında olabildiğince ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Satılan ürünleri de göstermeye çalışacağım biraz olsun geçerken. Bakın ikinci el kıyafetler, elbiseler, hatta bisiklet, alet, edevat dahi satıyorlar burada. Tornavidadan tutun İngiliz anahtarına kadar yerde bu şekilde her şeyin satıldığını görüyorsunuz. Şimdi biraz sıkıntılı bir yerden geçiyoruz. Arkadan Recep beni çekiyor gibi yapacak ve çaktırmadan da satıcıları da göstereceğiz. Az önce artık evsiz mi diyeyim, diğer insanlar mı diyeyim yan yana oturmuşlardı ama çok ters bakıyorlardı bize. Bölgede güpegündüz dahi çok fazla hayat kadını var. Sandalyelerde otururken görebiliyorsunuz. Bilmiyorum videoda ne kadar belli olacak, ne kadar gösterebileceğiz. Bu arada sol tarafı gösterebilirsin biraz. Sandalyelerde sürekli bekliyorlar. Hostelin bir arka sokakta olduğundan sabah akşam demeden burada yürümek zorunda kalıyorum ben. Ve özellikle akşamları belli bir saatten sonra gerçekten Tayland'da tehlikede hissedebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesinde olduğumuzu anlıyorsunuz. Hostelde hatta telefonunuza sahip çıkın gibi sahip çıkın dercesine stickerlar bırakmışlar. Bak seyyar satıcılar var yine. İnsanlar güler yüzlü bu arada ama neyle karşılaşacağınız belli değil biraz. O kısım sıkıntılı. Baksana abilere. Savadikap. Hello. Hello. Bak nehrin kenarında burada satış yapıyorlar. No? Okay, okay. Beni çekme diyor abi. Baksana çocuklar uyuyor. Savadikap. Çocuk güneşin altında sızmış tamamen. Hello. 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 Bak abimin kafası çok güzel. Abi çok eğleniyor şu anda bizi gördükten sonra. Hello. Hello. สวัสดีครับ Tahmin ettiğim kadar bir tepkiyle karşılaşmadık bu arada. Ben daha yüksek bir tepki olabilir diye düşünüyordum ama bambaşka bir Bangkok gerçekliği var. Adam çıplak mı?
Bildiğiniz bit pazarı bölgesi ama çok ilginç insanları görebileceğiniz ve evsizlerle, bağımlılarla fazlasıyla karşılaşabileceğiniz bir bölgeye benziyor. Bangkok'ta belki de başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz birbirinden ilginç ve farklı manzaralar var. Bakın. Nehir tamamen ortadan ikiye ayırıyor burayı. O videonun başında görmüş olduğumuz kirli nehir resmen insanları yoksul ve artık turistik kesim mi diyeyim, zengin kesim mi diyeyim olmak üzere birbirinden ayırıyor. Az önce sokakta telefon satanları gördük. Tabii ki çekemedik onları ama elektroniğin dahi satıldığı bir yer. Çok büyük bir alan değil aslında ama gerçekten Bangkok'ta görmeyi beklemediğiniz bir yer. Yine güneşin altında sızmış birisi. Yine insanlar battaniyelerini bırakmışlar. Savadikap. Bambaşka bir yerdeyiz ya şu anda. Bambaşka bir Bangkok gerçekliğini görüyoruz. Tayland'ın bazen fakir bir ülke olduğunu, geri kalmış bir ülke olduğunu o turistik yüzünden dolayı unutabiliyorsunuz. İşte böyle yerler size bu gerçekliği yüzünüze çarpıyor. Bu gerçekliği size çok fena halde hatırlatıyor. Görüyor musunuz insanların halini? Özellikle ana caddeye doğru, yola doğru yaklaştıkça daha da çok evsizlerle karşılaşıyorsunuz. Bak burada da birisi daha sızmış. Dünyanın birçok yerinde bu tarz yerler görebiliyorsunuz. Maalesef ki birçok yerde, birçok ülkede bu tarz evsizlerin olduğu, insanların çok kötü durumda olduğu yerlerle karşılaştım. Ve burası onlara göre gerçekten o kadar kötü durumda olan bir yer değil. Ama tekrar söylüyorum, görmeye alışık olmadığınız bir şey bu burada. Şehrin o turistik kısmından biraz ileriye gittiğiniz anda böyle manzaralarla karşılaşabilmeniz de hiç beklemediğiniz bir şey. İnsanlar halen daha zararsızlar, halen daha kendi hallerindeler. Ya bir Latin Amerika'da olsa bambaşka bir manzarayla karşılaşırız şurada. Bu kamera gitmişti elimizden. Kamerayı çıkartabilir miydik acaba? Zaten çıkartamaz, çekemezdin. Ne kadar kaldı Latin Amerika'da? Latin Amerika'da 3 yıl kaldım. 2 yıl Şili, 1 yıl Arjantin olmak üzere. Tabii gezdiğim yerler de var. Brezilya, Peru gibi. Nasıl buraya kıyasla? Burası şu anda cennet. Yani şu görüntü. Ya şu fakirlik seviyesinde olan herhangi bir yer Latin Amerika'da herhalde çıkartıp vururlar, elini keserler kamera için. Yani kamera içinde Arjantin'de mesela bazı yerler var. Matanza gibi mahalleler. Bu spor ayakkabını almak için ikinci el spor ayakkabı seni bıçaklayabiliyorlar. O derece kötü yerler var. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Ya ben söylemeyeyim, görmüş bir başkası söylesin dedim. Gerçekten Güneydoğu Asya'da insanlar melek. Yani dünyanın farklı yerlerine kıyasla inanılmaz sakin ve sabırlı insanlar. Yine yolun bu tarafında da maalesef ki evsizler kamp kurmuşlar. İnsanların eşyalarını her yerde görebiliyorsunuz. Bangkok'un tam olarak kalbinde bu ilginç bölgeyi keşfetmeye devam ederken yerel insanların ise hayatına tanıklık ediyoruz. Olabildiğince yerel halkla kaynaşmaya çalışıp onların yaşamını sizlere daha yakından göstermek istiyoruz. Tam bu bölgede ana sokaklar üzerinde gezerken dar girişi olan biraz garip gözüken bir sokak dikkatimizi çekiyor ve buradan içeriye doğru giriyoruz. Tam olarak bu kısımda mikrofonumdaki sorundan ötürü sesleri bir süre kaydedemiyorum. Sonrasındaysa başlıyoruz yerel halkla diyaloğa girmeye. Güpegündüz
bu sokakta oturup eğlenen bu insanlarla bir anda konuşmaya başlıyoruz ve sonrasında şu olanlara bir bakar mısınız? Oh, Kopun Kap. Where you stay here? We just stay nearby. Oh yeah. Yeah. You stay here Thailand how long? Xí. I don't know. I will see. จังหวัดนี่แหละมากำทำจังหวัดมั้ง Kopun Kap. Huh? She want to see what? Onu gösteremeyiz. เอาเก้าอี้มานั่งนั่งดีค่ะ Savadikap. How are you? Türkiye. Turkey. Turkey. อ๋อกินเบียร์ไหม Arkada müzik yapıyorlar. เบียร์ได้เหรอกินเบียร์ไหม Kopun Kap. เพราะว่า Thailand. ไม่ I don't have money. ไม่เป็นไร Okay, bye bye. Bye bye. Biz nasıl bir ortama düştük az önce? Göster dedi yani dalgayı. Öyle söylemeseydin keşke ama. Hakikaten şey dedi, eliyle, koluyla hatta çıkart göster dedi. Yani nasıl diyebilir ki? Çok ilginçti ya. Taylandlıların da demek ki kafası güzel olunca ayrı bir seviyeye ulaşıyorlar. O utangaçlık bir yere gidiyor. Ya herkes güpegündüz dahi sokakta eğleniyor. Şu ortamda dahi şöyle bir sokakta evsizlerin arasında dahi insanların doyasıya eğlendiğini görüyorsunuz. Savadikap. Karma karışık, tamamen iç içe geçmiş bir bölge aslında baktığınız zaman. Tayland'ın gecekondu mahalleleri de herhalde böyle oluyor. Galiba burada çöpleri ayrıştırıyorlar. Hurdacılık gibi bir şey yapıyorlar zannedersem. Bakın bu şekilde bu pick-up'lara, kamyonetlere bu ambalajları vesaire yüklüyorlar. Yaşlı insanlar bu işlerde çalışıyor belli ki bakın. Genelde pet şişeler. Savadikap. Halen daha gülüyorlar. Bakın burada güneşin altında şu çuvalları taşıyan insanlar dahi ne kadar güler yüzlü. Belli ki hayatta kalmak için, biraz para kazanmak için bunları ayrıştırıyorlar. Bakın yine birisi şöyle bir ev yapmış kendisine orada. Burada da insanlar bakın parmaklıklı korumalı kapıların ardında yaşıyorlar. Bir evsizin de evini görebiliyorsunuz. Yanında böyle güvenlikli, güzel, nispeten lüks sayılabilecek evler de görebiliyorsunuz bu şekilde. Yine şimdi bilmediğimiz farklı bir sokağa girdik burada. Tam neredeyiz şu anda pek bir fikrimiz yok. Başladığımız noktaya yakınız burada ama neyle karşılaşacağız? Artık az önceki gibi bar mı yiyoruz, evsizler mi yiyoruz? Hiç bilmiyoruz gerçekten. Galiba daha çok restoranların olduğu, insanların evlerinin arasında kalan bir yer burası. Bakın şurası birinin evi. Çok da kamerayı tutmak istemiyorum insanların evlerine doğru. Rahatsız etmemek için. Adam duş alıyor galiba burada. Şuraya baksanıza. Galiba bir evin ya da restoranın mutfağı bakın burası. Bütün Bangkok'ta bunu görüyorsunuz. Yerel sokaklara gittiğiniz zaman mutfaklar genelde dışarıda oluyor ve bulaşıklar da bu şekilde dışarıda yıkanıyor. Aslında bu burada çok normal sayılabilecek bir manzara ama bize tuhaf geliyor tabii ki haliyle. Yine bakın nehrin kenarında bir çöp arabası. O şekilde bisikleti çöp arabasına çevirmişler. Geri dönüşüme götürecekler galiba bu çöpleri. Nehrin kenarındayız halen daha. Sadece nehrin diğer tarafına geçtik ve yine gördüğünüz gibi evsizler adım başı karşımıza çıkıyor buralarda. Ufak bir bölge aslında. Çok büyük bir yerleşim yeri değil. Bak şurada
Galiba bir devlet dairesi var. Ama adam binanın önünde sızmış. Dayım da tuktukta yatıyor. Aa, bu şey bize laf atan kız değil mi? Hello, savadikap. สวัสดีครับยังสวัสดีครับ Is it your dog? อู้ถอนหายใจ Oh, what's this? วาเลนไทน์เนมวาเลน Galiba ไทน์ sincap besliyor. Valentine'miş ismi. Valentine. วัดเนมวาเลนไท Ah, น์ they're from เน Thailand. มคอฟฟี่เนม Coffee. กาแฟ Cafe. really hot hot Hot. hot You're from Thailand. me from yeah from Ah. Thailand after I อยู่ที่นู่นไอ้ดิ้ง You drink there. yeah What did you drink? Rum? Whiskey? you see me Yes. yeah Yes, you come here. yeah come here he drink beer I'll give Ah, you give to yeah sincapı bununla besliyorum diye gösteriyor วา bakın. เลนไทน์ลูก Köpeğinin başını yıkıyor. โอ้กำลังอร่อย Aloy, aloy. โอ้สุดหล่อ Okay, nice to meet สุดหล่ you. อ Nice to meet you. Kopun kap. ขอบคุณค่ะยังขอบคุณครับยัง Kopun kap. เวลีโอนดอกวันทะเลเยีย 100 year. Bakın sokakta yumurta kabuklarını bu şekilde kurutuyorlar. Bayağı örtüyü sermişler. Güneşin altına bırakmışlar bu şekilde. Kurumasını bekliyorlar. Ama sebebi ne? Gerçekten bilmiyoruz. Evet. Biz bu bölgenin artık altını üstüne getirdik. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Beklediğimden daha ufak bir bölge çıktı ve ilk defa o kadar detaylıca gezmiş oldum ben de sizinle beraber. Yine de çok şaşırtıcı bir yer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz neler? How are you? Nam. Kopun kap. İnsanların yaşamını görüyorsunuz. Afrika'da çok fazla gecekondu mahallesine gittik. Dünyanın farklı yerlerinde birbirinden ilginç bu tarz yerleşim yerlerini ziyaret ettik. Onların yanında buranın belki de esamesi okunmaz ama yine Tayland'da da böyle hayatlar var. En başta buraya girerken bir çekindik, korktuk ama insanların sonradan ne kadar sıcakkanlı olduğunu görünce o kadar da garipsemedik. Alıştık yani ortama. Bir şurada ara sokaktan içeri girelim diyoruz ama neyle karşılaşırız burada? Pek fazla fikrimiz yok. Bakın yine derme çatma bir Budist sunağı yapmışlar. Tapınakların ve şehrin tarihi merkezinin tam kalbinde şurada insanlar yaşam mücadelesi veriyor. İnsanların evlerinin arasına girmişiz bu arada. İstemeden de olsa bildiğiniz insanların evlerinin arasındayız şu anda. Bakar mısınız? Şurası tamamen metallerle kaplanmış, ekstradan eve katılmış bir alan ve vantilatörlerle kaplamışlar burayı tamamen. Etraf labirent gibi. Sokaklar birbirleriyle bağlantılı. Bir yerden geçiyorsanız ayrı bir yere geliyorsunuz sürekli. Ve benzer sokaklar olduğu için çok da nerede olduğunuzu anlayamayabiliyorsunuz yani. Çok da farkına varamayabiliyorsunuz. Az önceki var bu arada. Hello, savadikap. Abla hala burada içmeye devam ediyor. Oh, you here? Sorry, I have to win. Yeah, that's okay. 5 minutes, see me 3 times. Ah, Yeah. 1 time, 2 times, and 3 times. yes, 3 times. I have to win. Arkada bu arada masaj salonu varmış. Bak şurası bir masaj salonu. Evlerin altını direkt masaj salonuna çevirmişler. Bilmiyorum belli oluyor mu? Sawadikap. Bak abla burada çorba satıyor.
Şunu da göstereceğim. Arabanın lastiklerini havlularla sarmışlar bu şekilde. Çamaşırları parmaklıklara asmışlar. Ya o hayatları kafalarına göre yaşamaları her yerde aynı. Hiç şaşmıyor yani Tayland'da. Bu olayı seviyorum. Evinin altını masaj salonuna çevirmiş. Bir diğeri bara çevirmiş evini. Herkesin kafası çok rahat ülkede. Ve ne kadar rahat insanlar olduklarını da görüyorsunuz. Tabii bu yoksulluğun içerisinde yaşamak zorunda olmaları üzücü yani. Bu kadar iyi kalpli insanların. Bence çıkalım artık buradan. Bakın o daha önce bahsetmiş olduğum olay bu şekilde sandalyelerde güpegündüz dahi maalesef ki hayat kadınları bekliyor. Ben böyle yerel sokaklarda, fakir mahallelerde bunu göreceğinizi beklemiyordum açıkçası. Böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Çünkü Tayland'da bunun tamamen turistlere yönelik bir eğlence olduğunu biliyoruz sadece. Hep bunu duyduk, bu öğretildi ama aslında Hatyai şehrinde de bu manzarayla karşılaşmıştım. Ki %30, %40 Müslüman nüfusu olan bir yerde ve burada da arka sokaklara, fakir sokaklara girince oldukça yaşlı kadınların, belki de 50-60 yaşında kadınların dahi bunu yaptığını gördüm. Enteresan, yani çaresizlikten insanlar bunu yapıyorlar ve kültürel olarak da belli ki artık insanlar yozlaşmış mı diyeyim, kültürün parçası olmuş mu diyeyim, ne desem bilmiyorum yani açıkçası. Tayland'da çok normal bir şey haline almış. Bu arada bir evsiz daha burada. Bakın kilim gibi bir şey sermiş, altına yatıyor. İki adım daha geldim sadece ve iki evsiz daha burada. Yaşıyorlar resmen. Kapalı dükkanların önüne çökmüşler bu şekilde. Bir Budist tapınağının girişine geldik şu anda. Burada tapınağa girenler için adak adayabilecekleri yiyecekler ve çiçekler satılıyor. Hemen şurasıysa tapınağın iç kısmı dostlar. Dumanlar yükseliyor içeride. Herkes şu anda dileklerde bulunuyor bakın. Ellerindeki tütsüleri buraya dikiyorlar ve buradaki tanrılarına adak adıyorlar, dileklerde bulunuyorlar. Hatta bakın burada mum yakanlar da var. İlk defa böyle bir ortam görüyorum bir tapınakta. Çok kısa bir yürüyüşten sonra gelmiş olduğumuz tapınağa bakar mısınız? Muhteşem bir başka Budist tapınağı karşımızda. Tam olarak bunu kastediyordum kutsal bölge derken. Hakikaten adım başı bu devasa tapınaklarla karşılaştığınız bir yer. Adını telaffuz etmekte çok zorlandığım bir tapınak burası dostlar. Çünkü şöyle bir göstereceğim ismini tapınağın. O kadar uzun bir ismi var ki Ratchabopit Sahinma Sahamayram bir şeyler gidiyor. Ülkenin kraliyet sarayı bu bölgede yer almakta. Önemli tapınakların çok büyük çoğunluğu bu bölgede yer almakta. Ve bunların tamamına yakınına yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saatlik yürüyüşle bu çevrede aslında birçok önemli yapıyı görebiliyorsunuz. Tapınağın girişine bakar mısınız bu arada? Tamamen altın kaplama anladığım kadarıyla. Parıl parıl parlıyor tapınak. Bir şey demek istemiyorum. İnsanların inancına sonsuz saygım var ama bir tarafta o kadar evsiz varken bir tarafta da bu kadar ihtişamlı tapınaklar olması biraz tuhaf gelmiyor değil yani. İnanılmaz ihtişamlı bir görüntü var. Ama bir 10 dakika sonra bu tapınak kapanacakmış ve şu anda ibadet eden bir kişi hariç başka hiç kimse yok etrafımızda.
Ve bu alana da girilmediğine dair levhalar var. Çok bilmediğimiz için ve üzerimizde kısa pantolonlar olduğu için tapınağın iç kısımlarına doğru ilerlememeyi tercih ediyoruz. Ancak şöyle dışarıdan yürüyerek biraz göstermeye çalışacağım burayı size. Ya gerçekten şehrin sembol yapılarından bir tanesi olsa gerek. İlk defa denk geldiğim bir tapınak oldu. Adeta bir kule gibi pagodası yukarıya doğru yükseliyor ve bizden başka hiç kimse yok şu anda içeride. Evet, yine tuk-tuk'umuza atladık. Chinatown'a doğru ilerliyoruz. Aslında Chinatown'un arka sokaklarındayız şu anda ama neresinde olduğumuzu tam kestiremeyince ve uzun süre yürümek zorunda kalınca bir tuk daha binmek zorunda kaldık yine. 100 baht karşılığında. 100 baht belli ki minimum tarife burada. Taksimetreyi 100'den açıyorlar. Chinatown'un derinliklerine kadar götürecek abi bizi. Ancak her an dolandırılabilirsiniz. Abi 300'den 100 kapıyı 300'den açtı. Sonra kişi başı 150 baht dedi. Sanki fiyat düşmüş gibi. Sonra kişi başı 100 dedi. Sonra toplam 100 bahta düştü. Maalesef arkadaşlar fiyatı 5-6 kere sormanız gerekiyor. Tuk-tukçular normal mototaksilerin ya da taksilerin üstünde fiyat veriyorlar size her zaman. Bu arada önümüzde de manav gidiyor. Bakar mısın? Ve arkadaşlar Chinatown'a geldik. Chinatown'la Khao San Road'un arasında kalan bir yerdeyiz demiştim. Ama aslında epey de bir mesafe varmış. Yaklaşık 2 kilometre hatta biraz daha fazla bir yol geldik. 100 baht karşılığında yine kendimizi buraya attık. Burası da şehrin tarihi merkezlerinden bir tanesi aslında. Çok gelişmiş bir bölge değil. Daha çok gördüğünüz üzere seyyar satıcılar, yiyecek içecek satıcıları, meyve satıcılarından oluşan bir yer. Özellikle sokak yemeklerini denemek için insanların akın akın geldiği bir yer ve akşamları şu manzara çok daha güzel bir hal alıyor. Zaten kanalda daha önce yer alan Bangkok videolarında defalarca kez geldiğimiz bir yer. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Sadece yol üzerinde olduğundan ve burası da şehirdeki en turistik yerlerden bir tanesi olduğundan buraya da bir geçerken uğrayalım. Chinatown'a da bir selam verelim isterim aslında. Bakın şu sokakta inanılmaz bir kaos var. Seyyar satıcılar, meyve satıcıları her yerdeler. Özellikle akşam 7-8 civarı bambaşka bir hal alıyor burada etraf. Şu kaos da tabii 2-3 kat daha artıyor. Tuk-tukçular buranın resmen semboller bu arada. Tayland'ın içerisindeki Çin arkadaşlar burası. Yani ülke içerisinde ayrı bir ülke gibi. Tabelalar, yemekler, her şey bir anda Çin kültürüne dönüyor. Bir anda kendinizi farklı bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorsunuz. Bakın Instagram influencerları için, fotoğraf çekilmeyi sevenler için popüler noktalardan, sevilen noktalardan bir tanesi olduğunu anlayabilirsiniz. Yine birbirinden ilginç abla Tayca konuşuyor ama Thai dessert. Same but different. Kapın. Tatlıymış arkadaşlar. Bunların tamamı Tayland tatlılarıymış. Bakın bu şekilde. Şöyle yakından da göstereceğim. Şu sokakların kalabalığından buranın ne kadar turistik, ne kadar popüler bir yer olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle bugün günlerden pazar günü akşamları iğne atsanız yere düşmez bir hal alıyor burası. Belki lüks bir bölge değil, gezdiğimiz bölgelerden çok farklı gelmeyebilir gözünüze ama son derece turistik bir yer arkadaşlar. Ve
burada yaşayan halk da tabii ki çok daha iyi bir durumda. Bangkok'un aşırı derecede lüks gökdelenlerle kaplı kısımlarını çok fazla göremeyeceğiz bu bölümde belki, ama en azından şehrin o turistik sokaklarındaki farkla gitmiş olduğumuz yer arasındaki farkların net bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Burası Bangkok'a geldiğinizde ilk uğramanız gereken yerlerden bir tanesi, hatta ilki bile olabilir bence. Bakın şöyle çok enteresan içecekler var. Ne bu bilmiyorum gerçekten. Bizim şerbetlere benziyor ama jelibon gibi şeylerle dolduruyorlar bardağın içerisinde aynı zamanda. Sokak yemeği cenneti. Bütün Tayland böyle ama özellikle burası Çin Mahallesi bu konuda zirve, bambaşka bir dünya. Birbirinden ilginç yemekleri adım başı görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bir mototaksiye atladım. Şehrin bir diğer ucuna doğru yola koyuluyorum şu anda. Pek alışık olmadığım bir olay. Kask verdiler. Takdir ettim ve şaşırdım açıkçası. Buradan Chinatown'dan şehrin çok daha lüks bir bölgesine doğru gidiyoruz. Videoyu daha iyi, daha lüks, daha gelişmiş bir bölgede bitirmek istedim. Madem dedim gün boyunca şehrin eski sokaklarını gördük, tarihi sokaklarını gördük ve daha geri kalmış bölgelerini gördük. Gidelim daha güzel bölgeleri de görelim beraber. Şehrin farklı bir yüzüne tekrardan bir tanıklık edelim. Bambaşka bir Bangkok birazdan bizimle beraber olacak. Ama tabii önce 7 kilometrelik Tayland trafiğini ve şu yolları aşmamız gerekecek. Ve arkadaşlar şu geçtiğimiz yerlere bakar mısınız? Bambaşka bir gerçeklik, bambaşka bir manzara var. İnsanlar şu binalarda yaşıyorlar. Gerçekten gittiğimiz yerlere göre buranın bambaşka bir gerçekliği var. Bangkok'ta birkaç kilometre ilerlediğinizde bir anda kendinizi bambaşka bir ortamın içerisinde adeta ayrı bir şehirde bulabiliyorsunuz. Buralar aslında yeni Bangkok. Az önce o yanından, etrafından geçmiş olduğumuz binalar aslında Bangkok'un yeni yüzü. Ülkenin zenginlerinin gördüğü yüzü. Çok daha lüks yerler de var. Nehrin kenarına inşa edilmiş muhteşem alışveriş merkezleri, oteller de bulunmakta bu ülkede, bu şehirde. Bangkok gerçekten çeşitlilik bakımından dünyadaki en çeşitli şehirlerden bir tanesi bence. Ve arkadaşlar arka plandan da görebileceğiniz üzere şu anda gerçekten bambaşka bir yere geldim. Gün batımını yakalarım diyordum ama galiba yakalayamadık. Ancak etraf hala aydınlık ve o gökyüzündeki kırmızımsılığı görebiliyorum. Şöyle bir kamerayı çevireceğim size doğru. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Hafif kırmızı renkte olan gökyüzü. Şurada çimlere oturmuş olan insanlar ve yapay bir gölet ortada. Arkada ise devasa gökdelenleri görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışacağım şu manzarayı. Gerçekten çok güzel bir görüntü var şu kısımda. Bangkok'ta bu tarz tertemiz göletler, parklar da var işte. Bangkok devasa bir metropol. Haliyle bu metropolde her şeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle çok güzel parkları da, lüks bölgeleri de, ne bileyim gece hayatında, alışveriş merkezlerinde ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bunun yanında sabah gitmiş olduğumuz gibi yerler de var. Aslında tam olarak şehirdeki bu farklılığı yansıtmak istedim. Bangkok'un farklı yüzlerini göstermek istedim ve beni çok şaşırtan bir yeri sizinle paylaşmak istedim. Tayland benim en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Bangkok'sa en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Bu şehri gerçekten seviyorum. Çok beğeniyorum. Gittiğim her yerden fazlasıyla keyif alıyorum açıkçası.
Savadikap. Kız korktu ya, beni görünce nasıl bakıyor. Canavar görmüş gibi baktı kız. Ama dostlar, dediğim gibi aynı şehirde çok farklı yerlerde bulunabiliyorsunuz. Ülkede gerçekten ciddi anlamda fazlasıyla yoksul olan bir kesim var ve bunun yanı sıra çok zengin olan bir kesim var. Az önce tam konuşurken şarjım bitince Daraç'a geçtim arkadaşlar. Şöyle Daraç'ta etrafı da daha güzel bir şekilde göstereyim istiyorum size. O gökyüzünün kırmızılığı da, ne bileyim, şu önümüzdeki göl de etrafta tam olarak belli oluyordur diye düşünüyorum bu şekilde. Bu tarz ülkelerde maalesef ki orta kesim çok ince oluyor. Çok az, yok denecek kadar az bir orta kesim oluyor ve zengin kesim çok zengin, fakir kesim de çok fakir oluyor haliyle. Ancak bu kadar çok evsizle karşılaşmayı, o kadar kötü durumdaki insanları görmeyi Bangkok'ta beklemiyordum. Tabii ki o insanların psikolojik sorunları da olabilir, farklı sıkıntıları da olabilir. Direkt bunu ülkeye bağlamamak lazım, ülkeyle özleştirmemek lazım. Çünkü dünyanın en zengin ülkelerinde dahi fazlasıyla bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. İsteseniz de, istemeseniz de bunlar dünyanın en zengin ülkelerinde dahi karşınıza çıkabiliyor. Arkadaşlar, bu arada tam video çekmeyi durdurmuştum ki bundan 3 ay önce tanıştığım Taylandlı bir arkadaşımla karşılaştık burada. O da yürüyüşe gelmiş. Bayağı bir sohbet ettik ve o sırada hava neredeyse karardı. İlginç bir tesadüf oldu benim için. Sohbet o kadar koyulaştı ki ben video çekmeyi bile unutmuşum. Şöyle bir manzarayı göstereceğim size. Muhteşem bir görüntü var şu anda. Yani kamerada biraz daha renkler açık gözüküyor ama aslında gökyüzü bayağı kırmızımsı şu anda. Gün batımları burada ayrı bir güzel oluyor. Dediğim gibi şehrin buradan çok daha lüks, kaliteli bölgeleri var. Hatta bu binaların tepesinde olan beach club'lar, havuzlar vesaire var. Bayağı havuzun etrafını bara, club'a çevirmişler ve eğlence etkinlikleri yapılıyor. Rooftop barlar var. Bangkok güzel bir şehir. Ama dediğim gibi size buranın farklı bir gerçekliğini yansıttım. Sadece şehir buralardan oluşmuyor. Zaten buralar şehrin aslında ufak bir kısmı. Lüks kesimi daha küçük bir kısmı. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu da artacaktır. Ama genel olarak Tayland geri kalmış ve fakir bir ülke değil aslında. Ki benim ziyaret ettiğim ülkeler arasında gelişmiş bir ülke dahi diyebilirim. Ancak yine de burada bazı sıkıntılar var. Durumu çok kötü olan insanları da görebiliyorsunuz ve nispeten tehlikeli sayılabilecek yerler de var. Farklı yüzlerini göstermeye çalıştım şehrin, size yansıtmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Son olarak burası da benim için harika bir nokta oldu ve burada arkadaşımla karşılaşmam, yani dünyanın bir ucunda bundan 3-4 ay önce tanıştığım birisiyle karşılaşmam harika bir tesadüf oldu açıkçası. Umarım izlerken keyif aldığınız fazlasıyla güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenmişsinizdir. Neyi ne kadar yansıtabildim açıkçası bilmiyorum. Hava koşulları zorluydu. Çekim yaptığım yerler nispeten zorluydu bugün. Ve Bangkok çok fazla çekim yaptığım bir yer olduğu için daha önce biraz içerik üretmekte zorlandığım bir nokta. Ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım size yine. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Ne diyeyim? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Telefonla çektiğimden kendimi göremiyorum çekim yaparken. Umarım düzgün çıkmışımdır, güzel çıkmışımdır. Evet, güneşi burada batırdık. Akşam geldi. İlk gezdiğimiz yerlerden sonra içimizi açacak bir yerde günü bitirdik. Bu da bence güzel oldu. Görüşmek üzere. Tekrardan Tayland'dan, Bangkok'tan herkese selamlar.